nasıl bu hale geldi bu? Bu adam dünyanın en büyük golcüsü nasıl oldu? Anne babası, ailesi doğduğundan beri dünyanın en iyi futbolcusunu yapmaya programlamışlar kendilerini. Yani ben Haaland'ın dünya futboluna 2030 yılına kadar damga vuracağına eminim ve söylüyorum, onun sırrı bir şeye odaklanmak. Sadece bir şey. Gol atmak. Bu kadar. Hocam merhaba. Merhaba. Şimdi Dünya Kupası'nı izliyoruz. Büyük bir coşkuyla iki efsaneyi son kez izleyeceğiz sanıyorum. Genç yetenekler de geliyor. Ve 20 yılımız daha onlar doldurur diye umuyorum. Ve özellikle Haaland çok göze batıyor. Hem başarısıyla hem de sempatisiyle kadın, erkek, çocuk, herkes çok seviyor Norveçli oyuncuyu. Bir kişisel gelişim uzmanı olarak başarısı nedir size göre? Bence hiçbir şey tesadüf değil. Haaland doğduğundan beri başarıya programlanmış bir kişi. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Genetiksel yapısı mükemmel. Neden? Babası zaten futbolcu. Manchester City'ye kadar yükselmiş. Orada oynamış bir futbolcu. Annesi atlet. 6-7 kategoride yarışmalara katılmış, şampiyonalar kazanmış bir atlet. İkisinin evliliğinden doğan bu çocuğun tabii ki fiziksel, genetiksel yapısı mükemmel. Ama bu demek değil ki eğer böyle karışım işte çok başarılı olacak. Burada bir başarı hikayesi var. Yani bu sadece tesadüfen çıkmış, oynamış, başarılı olmuş, yetenekli birinin hikayesi değil. Tabii iki sporcu çocukları doğunca spora yöneltiyorlar. Ona göre beslenmesi var. Şimdi günümüzde futbol nereye geldi? Şimdi seyrediyoruz Dünya Kupası. Günümüzde futbol, mesela Brezilya elendi. Norveç çok mu yetenekli bir takım? Hayır. Oradaki püf noktası fiziksel olarak üstünlükleri var yani. Bir ırk olarak fiziksel. Onun dışında düz bir takım. Ama orada tabii burada fark yaratan Haaland. Buradaki farkı ne? Nasıl bu hale geldi bu? Bu adam dünyanın en büyük golcüsü nasıl oldu? Ben hep videolarımda size söylüyorum. Dikkat ederseniz. Başarılı olmak istiyorsanız o yaptığınız işte en iyi olmaya odaklanın. Sadece bir tane de en iyi. Ben onun için mesela benim restoranım var. Bana diyorlar ki ya işte şunu da katalım, bunu da satalım, yanında şunu da verelim. Bizim sloganımız ne biliyor musunuz restoranımızda? Belki alakasız oldu ama bilesiniz. Dünyanın en güzel döneri diye geçiyoruz. Dünyanın en güzel döneri. Bakın biz diyoruz sadece döner yapıyoruz, bunun en iyisini yapıyoruz. Bitti. Hedef belli, net. O zaman biz o çıtaya, koyduğumuz çıtaya ulaşmak için her gün çaba sarf ederiz. Haaland'ın programlanmasında da bu var. Yani adamlar, anne babası, ailesi doğduğundan beri dünyanın en iyi futbolcusunu yapmaya programlamışlar kendilerini. Bir kere beslenmesi mükemmel. Küçük yaşlardan aldığı fiziksel aktiviteler, spor alışkanlıkları, jimnastiğe vermek, işte vücudu ona göre esneklik kazandırmak, onun yanında fiziksel olarak iri ve uzun biri olmasını sağlamak, her şey düşünülmüş bir şey. Yani hayatta bakın programlamasanız hiçbir şey kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Ha bazen dünyada istisnalar vardı. Messi gibi işte eskiden Ronaldo vardı, golcü, Pele vardı filan. Bunlar yetenekle öne çıkıyordular. Ama günümüz futbolunda artık yetenek tek başına bir faktör değil. Eskiden de var. Türkiye'de de işte Sergen olsun. Olduğu yerde bir iki dönmeyle atıyordu golleri. Tanju Çolak filan. Şimdi bu tür İnsanların başarılı olması o dönemlerde normaldi. Ama günümüzde başarılı olmak için komple bir program gerekiyor. Nedir? Bir kere fiziksel olarak çok iyi olmak lazım. Bu çok önemli. Fiziksel olarak, atletik olarak bir olmazsa olmaz bu. Bugün dünyanın en iyi futbolcuları bile, sporcuları bile. Bugün Ronaldo, günümüzde Portekizli Ronaldo'nun sırrı nedir? Fiziksel çalışkanlığıdır. İnanılmaz çalışkan bir adam. Dünyada ben onun gibi çalışkan bir sporcu görmedim. Sadece antrenman sahasında, futbol kulübündeki antrenmanlarla yetinen biri değil. Evde de salonu var. Ona göre sabahtan bir sporcu gibi yaşayan biri. Dolayısıyla da bir, fiziksel mükemmeliyet. İki, beslenme. Bakın beslenme, mesela Haaland'ın şimdi herkes meşhur oldu. Ben onu yıllardır biliyorum. Çok takip ettiğim, sevdiğim bir futbolcu. En önemli faktörlerinden hani anlatıyor, gösteriyor. Günde kaç kilo protein yiyor bilmem. Çok yemek yiyor. Ama çok da yakıyor, çalışıyor. Normalde futbolda gol atmak çok zordur. Çünkü en iri futbolcular defansta yer alır ve stoperlerdir. İri yalı, uzun boylu, 1.80-1.90 boyunda, İzbandot gibi herife. Onlarla böyle göğüs göğüse mücadele etmek, savaşmak zorundasın. Mesela en son Brezilya milli takımına attığı gollerden birinde, yani Gabriel diye bir futbolcu var Brezilya milli takımında. Adam altta kaldı yani. Ki çok böyle fiziksel olarak çok üst düzey bir futbolcudur. Premier Lig'de oynuyor filan. Ama yani eziyor. Eziyor resmen. Çünkü fiziksel olarak çok mükemmel.
Çok iyi çalışıyor. Vücudun her kasını çalıştırıyor. Ve bakın daha önce de söylediğim şey, tek bir programlaması var. Gol at. Videoları var. Dikkat edin. Adam düşüyor. Bakın düşüyor. Düşerken topa çarpıyor. Böyle bir ayağıyla çeviriyor, gol oluyor. Çünkü adamın programlanması bu. Yani adamın bir yerine çarpıp yine gol olacak. Çünkü adam ona göre programlamış kendini. Yani bilinçaltı programlama. Ben hep anlatıyorum, diyorum, işte mantra diyorum, yani meditasyon ne olur. Bunların aileleri bunları küçük yaşta böyle programlamışlar. Yani buradaki püf noktası beyni bir şeye programlamak. En iyisi olmak. En iyisi olmak için kendini programlamak. Onun gibi yaşamak. Mesela ne dedik? Beslenme dedik. Bir de uyku. Adamın uyku alışkanlıklarına bakın. Uyku nedir? Neden çok önemli? Uyku bir telefonun şarjı gibidir. Siz eğer onu güzel, kaliteli bir kabloyla falan şarj etmeseniz bu sabahleyin dolu bir telefon olmaz. Dolmuş, şarj olmuş bir telefon olmaz ve gün içinde sizi yarı yolda bırakır. Ama siz güzel bir uyku, derin bir uyku aldığınız zaman gün içinde enerjiniz maksimum olur. Çünkü siz geceleyin bütün gerekli olan enerji deposunu depolamayı, yeniden reset atmayı sağlamışsınızdır vücudunuza. Dolayısıyla uyku da çok önemli tabii. Mesela alışkanlıkları var. Diyor ki ağzını bantlamak. Ben çok şey anlayamayacağım. Ben size söyleyeyim mi? Ben de bir ara bantlıyordum ağzımı. Neden? Çünkü ağzıyla solunum yapan insanlarda, ağızdan nefes alıp verme alışkanlığı olanlar, ağzı açık uyumak, böyle geniz eti olan insanlarda çok olur işte, biliyorsunuz. Bunun önlemek için, yani çünkü en iyi nefes almak burundan alınan nefestir. Siz uyuduğunuz zaman, ağızdan nefes aldığınız zaman, hem burundan hem ağızdan veya daha çok ağızdan alırsanız, o zaman geceleyin gerekli enerjiyi depolayamazsınız ve derin uyuyamazsınız. En iyi enerji burundan alınan enerjidir. En iyi nefes. Dolayısıyla ağzını bantlayarak uyumak. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Mesela şey var, burun açıcı bantlar var. Şimdi bakın ağzınızı bantlıyorsunuz. Bir de burun açıcı bantları kullandığınız zaman bu ne oluyor? Burun kanatları açılıyor. Daha fazla nefes alabiliyorsunuz. Bir de ağzınız da kapalı. Düşünebiliyor musunuz uyku kalitesi? Ve o zaman bir de tabii faktörlerden biri karanlık oda olması. Mavi ışıktan belli bir saat önce uzaklaşıyor. Çünkü yani bu bir sporcu. Bunların ömrü, spor ömrü, yani bir futbolcu popüler 24-25 yaşlarında olur. En fazla 8-10 yıl bir ömrü vardır. Yani en üst seviyede spor yapabilmek için. Bunu çok disiplinli yaşamak lazım. Çok disiplinli. En disiplinli insanlar en başarılı insanlardır. Yani Messi bile çok yeteneklidir. Fiziksel olarak çok yetersizdir. Bu günümüz futboluna hiç uygun değildir onun fiziksel yapısı. Ama onu neyle kapatıyor? Yeteneğiyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün Messi dünya futboluna gelse aynı etkiyi yapamaz. Aynı golleri atamaz. Onun attığı dönemlerde o fizik yapısıyla bile gol atılabiliyordu. Bir de onun farkı neyle kapatıyordu? Çok çalışıyordu. Çok çalışıyordu. Çok büyük takımlarda, Barcelona gibi bir takımda altyapısını tamamladıktan sonra orada her şeyi öğretir onlara. Beslenmesinden tutun, fiziksel çalışmalar, fiziksel yeterlilik, işte uyku, gerekli vitaminler, vücudun ihtiyacı olan beslenme şekli ve en iyi antrenmanları böyle üst düzey kulüplerde yaptığı için Messi olur. Ama bugün başlasa futbola kesinlikle o fizikle çok başarılı olamaz. Dolayısıyla biz konumuzdan uzaklaşmayalım. Haaland bugün günümüzde dünyanın en iyi golcüsüdür. Dünyanın en mükemmel futbolcusudur. Futbol için yaratılmış, ona göre programlanmış, ona göre yaşıyor. Gece gezip tozacak biri değil. Normal bir sporcunun yapması gereken, o döneme göre kendini programlamış bir üst düzey bir futbolcu. Gerçekten çok takdir ediyorum. Bence gençlerin örnek alacağı bir karakter. Yani böyle özel hayatıyla filan, işte sevgilileriyle, mankenlerle gündeme gelen biri değil. Karakteriyle, duruşuyla, çalışkanlığıyla öne çıkan bir futbolcu. Ben böyle sporcuların öne çıkmasını çok seviyorum. Ve söylüyorum, onun sırrı, en önemli sırrı bir şeye odaklanmak. Sadece bir şey. Gol atmak. Bu kadar. Hocam şimdi Messi örneğini de verdiğinizde şu aklıma geldi. Messi süper yetenekle doğmuş ama fiziksel yetersizliği var. Şu anki futboldan bahsediyorum, futbolcu gücünden. Haaland ise bir genetik gücü var. Yani ırkından ve ailesinden dolayı. Fakat ikisi de durmamış. Yani birisi ben çok güçlüyüm dememiş anladığım kadarıyla. Diğeri de yeteneğim var, çalışmasam olur dememiş. Buradaki mentalite nedir hocam? Çalışmak. Yani bakın hiçbir zaman çok yetenekliyim, tamam ben yan gelip yatayım, nasılsa oynarım
Futbolu konuşuyorsak futbolu konuşalım. Yani Sergen mesela çok yetenekliydi. Belki Türkiye'ye gelmiş en yetenekli futbol. Ama tembeldi. Yani o gün o çağda oynayabiliyordu ama bugün oynayamaz yani öyle bir futbolcu. Dolayısıyla kesinlikle günümüzde ben onu unuttum. Çalışmak da çok önemli. Disiplinli çalışmak. Çalışmak. Her meslekte böyle. Hangi işi yapıyorsanız yapın en iyisi olmak için çalışmak zorundasınız. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Güne ayak uydurmak zorundasınız. Yani Messi ben çok yetenekliyim deyip yatmadı. Barcelona gibi çok üst düzey kulüpte, çok üst düzey antrenmanlarla bugüne geldi. Ve kendini her gün geliştiriyor. Futbolculara dikkat ederseniz günde 3 saat, günde 2 kere her bir seferinde 1-1,5 saat antrenmanlar yapıyorlar. Ve yaşam şekilleri de ona göre yapılmış. Messi mesela örnek bir ailesi olan, disiplinli bir yaşamı olan bir futbolcu. Messi'nin o fizikle başarılı olmasının en büyük faktörlerinden biri yaşama şeklidir, yaşam şeklidir. Bu da çok önemli. Dolayısıyla günümüzde şunu unutmamak lazım. Ben çok yetenekliyim, ben işte çok iyi fiziğim var veya ben çok başarılı olurum. Öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Günümüzde en önemli faktörlerden birisi çalışmaktır. Devamlı çalışmak. Bu başarı öyküsünde yine de bazı şüpheci beyinler şunu düşünebiliyorlar aslında. Anne babasının büyük bir projesi. İkisi muhteşem sporculardı. Haaland zaten yani hepimizin sevdiği zaten tarihe geçecek bir sporcu ama bir sürü insan fırsat bulamıyor. Fırsat yaratılırken acaba ailesinin network'ü sayesinde mi oldu? Nasıl Manchester City'de oynamaya başladı? Arkadaşlar siz Türkiye ile dünyayı karıştırıyorsunuz galiba. Burası Türkiye değil. Dünyada normalde başarı hikayeleri böyle olmuyor. Benim babamın tanıdığı var. Benim babamın arkadaşları şimdi altyapılarda işte futbolcu seçiyorlar falan diye. Öyle ilerliyor Türkiye'de. Avrupa'da böyle değil. Size bir örnek vereyim. Cruyff yani. Dünyanın en büyük futbolcularından biri. Oğlu da futbolcuydu. Bir noktaya kadar gelebildi. Yani onun böyle bu tür torpil işlemez Avrupa'da. Yetenekliysen, başarılıysan herkes başarılı olabilir. Çok örneği var. Şimdi tek tek saymayayım. Türkiye'de olabilir ama Avrupa'da bu yoktur. Kesinlikle yoktur. Zaten onun başarı hikayesine baktığımız zaman küçük takımlarda önce işte Norveç Ligi'nde küçük şeylerden başlayıp ondan sonra en son benim hatırladığım Borussia Dortmund'da oynadı. Orada parladı zaten. Orada da 2-3 sezon oynadı. Orada çok büyük goller attı Manchester City. 10 yıllık bir kontrat yaptı ona. Yani uzun bir şey. Çok inanılmaz bir yatırım ve inanılmaz bir şeyi var. Nasıl derler? Kontratında bir serbest kalma maddesi var. Yani inanılmaz bir rakam yani. Şimdi ben tam telaffuz edemiyorum. Yani 100 milyar dolarlar geçiyor yani. 100 milyon dolarları geçiyor yani. Öyle bir serbest kalma maddesi var. Ama şunu da söyleyeyim. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Yani bu sene sonunda yani bu sezon sonunda Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid'e, bakın bu da benim fikrim, transfer olsa kimse şaşırmaz. Bu kadar. Bakın Real Madrid'e transfer olursa kimse şaşırmaz. Benim kendi duygusal düşüncem. Hocam Haaland'ın bu sempatik futbolcu, bu başarılı futbolcunun gol sevinci hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir gol sevinci var. Lotus oturuşu yani şeyi vurguluyor bence. Düşünce gücünün onun başarısındaki etkisini anlatıyor bence. O duruş. Ya bakın futbolcuların gol sevinçleri çok önemlidir. Diyeceksiniz nasıl yani? Bir futbolcu zaten yıllarca çaba gösteriyor, büyük antrenmanlar, eziyetler ve siz görüyorsunuz bazı elit futbolcular ama milyonlarca kontratlı futbolcu var. Çok az kişi böyle o 50 kişilik elit gruba, 100 kişilik elit gruba girebiliyor dünyada. Çok zor, meşakkatli bir iş. Ömrünü veriyorsun, planlıyorsun. Çoğu zaman da bir ömür geçiyor. Ondan sonra da başka bir mesleğe de yönelemiyorsun. Dolayısıyla yani boşa gidiyor yani. Çok zor bir meslek. Şimdi düşünebiliyor musun? Sen ömrünce küçük yaştan antrenmanlarla geçti ömrün. Ondan sonra devamlı maçlar, sakatlıklar, şunlar bunlar hepsini düşündüğün zaman gol sevinci düşünebiliyor musun? Gol sevinci o güne kadar yaşadıklarının bir patlamasıdır. O güne kadar yaşadıklarının bir mesajıdır. Genellikle futbolcular gol sevinçlerinde mesajlarını verirler. Futbolcuların en önemli kendilerini ifade ettikleri an golü attıktan sonraki andır. Dolayısıyla Haaland da ne yapıyor? Lotus oturuşu, meditasyon yapan bir pozisyonda duruyor. Bu şunu vurguluyor. Bir sakin bir beyin
Anlatabiliyor muyum? Ve bilinçaltının onun başarısındaki gücünü anlatıyor. Fiziksel olarak, işte genetiksel olarak, işte beslenme olarak, işte antrenman olarak her şey okey. Ama işin, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilinçaltı boyutu, işin beyin gücü boyutu, bilinçaltı, işte programlamalar, o faktör var ya, bence %40, %50 gibidir. O kadar önemli yani. Çünkü siz bir noktadan sonra o hareketleri artık otomatik yapıyorsunuz. Siz o sırada çok da böyle ben şu ayağımın şurasıyla vuracağım, şöylesi bu yapacağım. Bunu hepsini otomatiğe bilinçaltınız bağlıyor. Bu da çok tekrar ve çok hayal etme. Mesela ben size bir örnek vereyim. Tanju Çolak Türkiye'de inanılmaz goller atmış. Avrupa'da altın ayakkabı kazanmıştı Tanju Çolak. Diyordu ki ben hep gollerimi hayal ederdim. Hep gol atarken hayal ederdim. Düşündüklerin gerçek oluyor. Bu da öyle. Yani ben Haaland'ın zaten annesi babası sporcu, kesinlikle onların profesyonel yardım aldıklarını biliyorum. En ünlü koçlarla, en ünlü kişilerle bu konularda ünlü kişilerle çalıştıklarından eminim ve kesinlikle bilinçaltının gücünü kullanan bir sporcu. Şimdi sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten bu videoyu çektiğim için çok mutluyum. Çünkü güzel bir rol model. Disiplinli, temiz, dürüst, hile yapmayan, böyle şeytanlığa kaçmayan bir sporcu profili. Özel hayatı da mükemmel. Bence gençlerin örnek alabilecekleri bir profil. Bence takip edilmesi gereken bir profil. Ve bence onun için daha macera yeni başlıyor. Yani ben Haaland'ın dünya futboluna 2030 yılına kadar damga vuracağına eminim ve ben bu konudan da memnunum. Böyle insanların başarılı olmasını istiyorum. İyi insanlar başarılı olsun, iyi insanlar örnek olsun, dünyada iyi insanlar çoğalsın. Ve göreceksiniz, macera yeni başlıyor. Haaland'ı izlemeye devam edin. Hoşça kalın.